4,5 kilo somon aldık Japonya'da, Tokyo'da. 60 dolar. 60 dolara 4,5 kilo Antarktika'dan gelen somonu aldık. Bunu ilk kez gördüm. 1286 gram helal wagyu 9876 yani. Japan Islamic Trust. Aynı ayakkabı kıyafetle geldik de böyle başlarsak daha iyi olur dedi Japon gözüyle. Yüz binlerce yeni harcayacağımız yere geldik. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz senede 2 kere geldiğimiz yere, Costco'ya, Japonların toptan alışveriş yaptığı, bizim de Japonya'da yaşayan Türk bir aile olarak yarı Türk yarı Japon diyelim şu anda. Neler alıyoruz? Ne yapıyoruz? Senede 2 kere geldiğimiz için biraz yüksek miktarda alışveriş yapıyoruz. Burayı seviyoruz. Hem böyle bir kafa dağıtmak, hem böyle bir alışveriş. Canımın içi de kamera arkasında her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz. Abone olun. Fiyatlar nedir? Japonya'da fiyatlar çok arttı. Koronadan sonra şöyle söyleyeyim, market fiyatları 2 katına kadar çıktı. Maaşlar stabil kaldı aslında. Biraz da bu gözle bakarsanız iyi olabilir. Hemen koyacağım. 1000 yen 3000 liraya geliyor, öyle düşünün. Bir Japon'un ortalama standart Japon'un aylık maaşı da böyle 200-250 bin yen. Markette, McDonald's'ta orada çalışan standart bir Japon 200-250 bin yen arasında maaş alıyor. O gözle de videoya bakar, fiyatları incelerseniz ve Türkiye kısmıyla karşılaştırırsanız ya da hangi ülkeden izliyorsanız karşılaştırırsanız, Amerika'dan, Avrupa'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan takipçilerimiz var. Papua Yeni Gine'den bile izleyicimiz var. Buradan Papua Yeni Gine'deki arkadaşlara selam gönderiyorum. Hazırsak başlayalım. Hadi bakalım. Paralar, peluş oyuncaklar, editler için bir şey alacağız. Önerileriniz olursa bilgisayar böyle güçlü edit için ileride sürprizlerim olacak da yolda lazım olacak. Önerilerinizi yazabilirsiniz. Burayı geçelim. Burada bir şey yok canımın içi. Burada ne var? AirPod'lardan ziyade bunları daha çok seviyorum. Japon'un reklam anlayışı. Hemen ilgi çektiriyor. 29 bin yen. Şu sistemi bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Sizin gördüğünüz bu, ödediğiniz bu. Yani Japonya'ya turist olarak gelirseniz. Hafif ama. İşte Küman yani. Humanis. 8 GB RAM, 250 GB SSD, GPU 5. Ama fena değil. Yani bir Japon'un aylık maaşının yarısı diyebiliriz. Bir kirayı verse, bunu alsa tamam. Bir ay aç gezecek. Ben biraz Asus'çuyum. Asus'u seviyorum. Benim bilgisayarım da Asus. Böyle edit için güzel bir bilgisayar lazım bize. Bak Ryzen 7'ler. 1000 dolar. 8840U, 16 GB memori, 512 GB olsun. Bu, ama bunlarda ısınma sorunu oluyor mu? Ona bir bakmak lazım. Vantilatör koymak lazım içine. Bir bakalım. Benim için de güzel bir karşılaştırma örneği olacak. PlayStation'da arkadaşlar şu anda yok. Merdiven altı. Bak Japanese only. Japanese only, Japanese only. Anker, ben Anker'in biraz hastasıyım. 20 saat boyunca ikili. 6980 40 dolar. Şundan bir tane alacağım. İçeriklerimizde şundan bir tane olacak. 89.800. Costco'da bu arada birisinin kartı varsa onunla birlikte girerseniz, burada yanlış bilmiyorsam tax free olmuyor ama yandaş birilerle gelebilirsiniz. Japonlar şöyle şeyleri çok seviyorlar ya. Bütün bu koşanlarda falan görüyorum bunlardan sürekli. Japonya ile ilgili en çok şaşırdığım şey şu markaların inanılmaz fazla olması. Shox diye 20.980. Bu instalardan kullananınız var mı? 61.800'müş bu mesela. Bisiklet. Çok yaşa abi. Daiso 25.980 yen indirim varmış. Şu. Daiso'larla ilgili şöyle bir şey var. Voltaj farklılığı var. Alıp kullananlarınız oluyor ama yoruma yazabilir. Genelde birkaç sene sonra bozuluyor diyorlar. Japon hiçbir şey değiştirmiyor arkadaş ya. Sağdan az sola koy mesela, değil mi? Bir yenilik yap. Mişer'in tekerlerini satıyorlar. 200 dolar. Adidas'lar 20 dolar, 30 dolar Nike'lar. Bir de bu Legolar ucuz. 6898 yen. 10 yaş altı. 897 parça. 8000 yen. 50 dolar. Bak bu bitmiş. Büyük iş makinesi 6000 yen. 40 dolar. Ben genelde dolara çeviriyorum. Lira sürekli oynadığı için dolar biraz daha stabil. Böyle bir şeyin bir Japon'un günlük maaşının yarısı olması, paranın alım gücü bence hala sarsılsa da yıkılmayacak düzeyde. Yani alabiliyorlar. Levi's'ün kemerleri bile var burada ya. 2878. Japon kemer sever. Laptop sleeping cat. 5000 yen. Bu nasıl? Abi küçücük evlere bunları sığdırıyorlar ya. Japonlar o konuda hayran oluyor. 20 dolara koyuyorlar evin bir köşesine, sonradan da satıyorlar. İkinci el yerleri çok fazla o yüzden. Japonya'da yaşamak için doğdular. Biraz Japon hayvanlarını yansıtıyor. Yani küçük yerlerde yaşadıkları için hayvanın psikolojisi de bozuluyor burada. Sen burada kal. Biz militeri çantalar. Bak. Uy taş gibi ha. Bak dışarıda gördüğünüz çantalardan biraz aynı fiyatta gibi ama. Bak bunu sevdim ha. Bir de bu renkte ya. Bu güzel mi arkadaşlar? Kullananınız var mı? 64 litre. 10.000 yen bence çok güzel. Bak bunu sevdim. Bunu bir not edelim. Samsonite da gelmiş. Bak asıl çanta Samsonite. Ebi takurası. Çok haklı. 10 sene garantisi var. Kore Ichiban'la iyi nokta. Ne kadar? 18.000 yen. Şurasında bir şey var. Çok hoşuma gitti. Yumuşak. Bak güzelmiş ya. Vallahi güzelmiş. Çok hafif.
Tek parmakla falan kaldırılıyor. Bu daha iyi sanki. Çok hafif ya. Niye bu kadar hafif? Sen de bir dokun hele. Anlarsın, sen Japonsun. Bu orijinal çakma değil mi? Japonya'da çakma bir şey yok arkadaşlar. Miti ve Kore. Bunlar Türkiye'de var mı acaba ya? Bunu yorumlara yazın arkadaş. Diğer memleketlerden izleyenler yazsın. Bak, bir Japon'un yeni moda anlayışı bu bence. Bunu Hokkaido'ya taşındığımızda keçileri, danaları içerisine koymak için alırız. İçerisine girsinler. Tavuklar, ördekler, kazlar. 67 bin yen. Sanzen Hokkaido Kuyucu Hachiyen desu. Yani şu kadar büyük bir şey 25 dolar. Gerçi plastik şeyine bir bakmak lazım da. Ay bu acıtır ama ya. Buna tavuk da girmez. Mesela şu 100 dolar. Ne kadar ucuz bunlar ya. Abi şöyle bir şey 100 dolara geliyor ya. Asıl bizim alacaklarımız Okinawa için bunlar. Spoiler da verdik. Her şey hakkında planımız var ama daha faaliyete geçiremedik. Sadece konuş. 3 litre böyle bir Chivas ben daha önce görmedim. 12 yıllık Chivas 50 dolar. Jack Daniels ne kadarmış? 1.750 30 dolar. Fiyatlar biraz komik geliyor tabii bize göre de buradakiler normal. Ama o Chivas'tan alırdım bak. Geçen oturuyoruz. Japonya'nın çocuk sorunu hakkında konuşuyoruz. İşte her kişiye çocuk başına böyle 100-150 bin yen verilmeli mi verilmez mi onu konuşuyoruz. Vallahi dedi ki ben olsam Zeki Demirkubuzluğa bağladı. Bir ada ülkesinde olmasına rağmen deniz, kum, güneş çok sevmezler. Ama olanlar da takım taklavat şu denler de biraz fazladı. 100 dolar. Bence kullanışlı. Çok iyi gidiyoruz Mitora Zero Yen'de. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda yaptığımız harcama mükemmel. 0 yende gidiyoruz. Çok güzeliz. Harika. Black Ruby bu yeni mi çıktı ya? 20 dolar. Abi Jim Beam 4 litre. 37 dolar Jim Beam. Bunu dükkan sahipleri alıyorlar. 37 dolara falan geliyor. Bundan var ya 100 bardak çıkartırlar. Benim ilk Japonya'ya geldiğim zamanlar en çok içtiğim viskilerden Suntory Old Whisky. Buradan kuzenlere selam gönderiyorum. Onlara birkaç kere getirmiştim. Abi bize ne verdin falan demişler. Güzel güzel viskidir. Kitamita bunları geçiyorum. Bunlar basit olan. Japonya'ya gelirseniz Hibiki senelik 18 sene 21 senelik Hibikileri alın arkadaşlar. Hibikiler, Yamazakiler. Evet. Abi düz ekmek alıyorsun. Ama şu görüntüye bakar mısın? Panda ama bak. Ve bizim en çok aldığımız ekmeklerden. Bunu çok seviyoruz. Organic Loaf Pain Biologic Cookie. Bu nasıl okunuyor ya? Bu ne kadar? 1000 yen. Bu 1000 yen 6 dolar. Hadi bakalım. Siftahı ekmekle açtık. Bunun tostu çok güzel oluyor. Ortalama 2 hafta 3 hafta var. Bak bunlar da fena değil. 6-7 dolar. Şimdi buranın ekmeğini seviyor da. Biz bundan daha önce aldık da hala duruyor. Hala 6 ay önce aldığımız da duruyor. Buzlukta duruyor. Bu 500 yenlerden 800 yenlere çıkmış. Yani bu kadar başta söyledim ya, fiyatlar biraz yukarıya çıktı. Yani 2 dolar 3 dolar oynaması büyük bir şey. Eşantiyon. Et kısmına en son geleceğiz. Çünkü birkaç saat daha buradayız. Kahvaltılık kısmı. Kahvaltı benim için çok önemli. Genç Japonlar aslında kahvaltı yapmıyor. Yani peynirin tadını cidden birçok Japon bilmiyor. Ben hemen şunu koyayım. İtalya'nın hastasıyız. 1258 ya. Bu var ya 10 numara. Bak sadece şu ikisi. Bunlara zam gelmiş abi ya. Şu mesela birkaç ay buzdolabında durup enteresan şekilde bozulmayan bir peynir. Aylarca durdu. Abartısız söylüyorum ve yedim. Hiçbir şey olmadı. 2000 yen. 2 dolar 3 dolar ama bunlara zam gelmiş. Bu Japonya için biraz büyük bir şey ama güzeldir. Şundan da başlayalım. Mesela ben alırken yüzümde gülücükler açıyor. Hayal ediyorum. Bununla onu yapacağım. Bununla onu yapacağım. Şöyle yüzümde gülücükler açıyor. Video çektiğim için demiyorum. Japonlar gelip alırken şöyle alıyor. Bak şöyle alıyor. Şurada koyuyor. Mimik yok. Fondü. Bak bunu ilk kez. Bu otlu peynir mi? Bak bunu denemedik. Bu yeni. İtalyan. 998 yen. Bunları gerçekten Japonya'daki marketlerde bulamıyoruz. Şimdi Japonya'da süt ve süt ürünü yok. Yani var ama çocuklara vermiyorlar. İnsanların güneş ışığı almamasının yoğurt, peynir. Bunlar yani olabildiğince az alıyorlar. Çocuğa bile 5 yaşından sonra kesiyorlar aslında. Ve insanların ortalama 1.50-1.55 koyunda kalmasının sebeplerinden bir tanesi. Bir de kemik rahatsızlıkları çok çıkıyor. Şu anda açıp yiyebilirim bunu. İşte o işi soruyor. Japonların açıkladım. 50 yaşından sonra herkes kemik rahatsızlığı var burada. Bak bu çok önemli. Japonlar daha bunu çözemedi. Aracı şeylerden alıyorlar dediklerine göre ama güneş ışığı hiç almıyorlar. O çok enteresan. Hadi biraz yoğurt ya abi. Peynir tam kültürü de yok da. Fransız pastanelerini biliyor Japon. İçinde peynir varsa oradan yer. Mozzarella. Mozzarella'yı da çok severiz. Fresh mozzarella. Bu biraz pahalı mı? Mozzarella ikura da ya. Obait verin. Kitabın yasıyla. Made in USA. Yani şunun yarısını tek seferde yerim. 2000 yene bunu da alalım. Keçi peyniri. Bundan da bir tane alacağız. Keçi peynirinden de alıyorum. Fransa'dan gelen 12 ay mağarada beklemiş bu herhalde peyniri yemeyeceksem 1300 yen. Senede 2 kere geldiğimiz için ben dayanamıyorum bunlara. Aldıklarımız ne kadar yetiyor? 2 ay 3 ay boyunca bize yetiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Maksimum şu peynirler falan eşim yemediği için tek başıma ben 3 ayda bitiriyorum ufak ufak. 2000 yen keçi peynirimiz var. 1000 yene. Bu da mükemmel. Bu bizim kaymağa benziyor ya cidden.
Terimlere hakim değilim de bizim Kars kaşarına benziyor. Eski kaşar. Fransa'dan gelme. Keçi peyniri Fransız. Eşim bana hiç laf etmiyor. İstediğini al diyor. Nasıl olsa sen parayı vereceksin diyor. Geçenlerde bundan almıştık galiba. Aynen bundan almıştık da bunu da tam sevemedim. Farklı bir şey olsun diye değiştiriyoruz. Bu da 20 dolar gerçi. Buranın standartlarına göre bence uygun sayılır. Made in Normandia. 2000 yen. Süt ve süt ürünü bölümünü böylelikle geçiyoruz. Fransız tereyağı almamıştım ha. Bizim köydeki eşeği. Bunu en son bakalım. Bunu alabiliriz. Bak 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 bak. Ne var burada? Benim olmazsa olmazım. Buna bayılıyorum bayılıyorum. Ekmeğin arasına bir konuluyor var ya. Allah'ım Allah. Mükemmel bir şey. 2300 yen pahalı aslında bu. Baton kekler falan var. Her geldiğimde farklı bir şey koyuyorlar şuraya ya. Aha. Eşantiyon. Peynir aslında bize biraz benziyor. Bizim de. Bu güzel aslında. Alınır ama almayacağım. Şunu eşantiyon gördüm dayanamadım. Guavalı çilekli. Ne bu şimdi bu guavalı çilekli fosudaka. Bak bu iyi ya. Bu tortellella bu güzel. Bu İtalyan güzel. 2 dakikada hazır oluyor. Nifunde. Bundan alalım. Bu iyi bu güzeldir. Bak ravioli, spanaci mi panacci var. Bu da güzel aslında. Sosla bunlar güzel oluyor. Bir diğer olmazsa olmaz bölümüm. Mitora, Dokkara kita mite. Dokkara kita. Hokkaido karakita. 1200 yene şöyle bir şey buldum. Mikroya atıyorsunuz, ısıttırıyorsunuz 2 dakikada. Salatanın üzerine koyuyorsunuz. Tabii anlatamazsın. Dayanamadım bir tane daha aldım. Bu çok kullanışlı bir şey. Jambon çok seviyor eşim. Şimdi onunla bir tane İspanyolu tek geçelim. Bak bu güzel bunu alalım 10 dolara. Hokkaido'dan bir tane daha alacağım. 1300 yen. Hokkaido'dan gelen bir şeye dayanamıyorum arkadaşlar. Bak şu haritayı nerede görürseniz düşünmeden alın. Ya fiyatını düşünün ama içeriğini düşünmeyin. Ne Hokkaido yemiş be? Vay Hokkaido. Eşantiyona doğru gidelim. Adamlar eşantiyon havyar veriyor. Eşantiyon havyar var ya. Balık yumurtası. Güzel. Ve burası bizim acil durum standımız. Bunu aldık. Ne kadar? Bu 1300 yen. Takizawa hamburgerleri. Takizawa hamburgerleri. Japonya'da ilk 10'da. Meatball, köfte, peynirli hem de. Tamam bundan bir tane daha alıyorum. 10, 20, 30 dolar. Bak abi bir şey buldum. 250 gramdan yarım kilo marineli. Marineli skirt stick diye geçiyor. 9 dolar. Japonya'nın çoğu yerini gezmiş görmüş biri olarak söyleyebilirim ki bence iyi. Böyle toptan alışverişler büyük ailelerde bizim gibi her zaman dışarıya çıkıp bir şey yapmayanlar da evden sürekli bir şeyler yapanlar da iyi. Özellikle şu kahvaltı kısmına ekstra bir önem gösterdim. Çünkü bunların %80'i 90'ı bulamıyorum dışarıda. Bulsam da pahalı oluyor. Eşantiyon. Mozoku, ben daha önce bir mozoku yemedim galiba. Avustralya üzümü. Hadi sen ye önce. Aile boyu. Bu ne böyle? Bu çok iyi. Çekirdek yok. Nektarin. 1328 yen. Valla güzelmiş. 8 dolar. Çok beğendim bunu. Tadına bakalım. Amerika nektarisiymiş arkadaşlar. Öyle diyorlar. Bunlar niye bu kadar lezzetli ya? Cidden bu iş mi? Ya onu al bunu al da hepsini nasıl alacağız? Eşim meyve hiç yemez. Yani Japonlar genel olarak meyve çok tüketmiyor. Ama böyle yerlerde ben dayanamıyorum. Nektariye bakayım. Nektari de güzel. Kaliforniya. Kaliforniya'dan gelme bunlara. 8 tanesi 12 dolar. Lezzetli şeyler pahalı oluyor. Ama güzeldir abi. Şimdi ben Kaliforniya'dan gelen nektariyi yemeyeceksem Japonlar kestaneyi de çok kullanır ha. Japonların en çok tükettiği sebzelerden mantar. Mantarı çok severler. Bir de kabak, yeşillik, lahana, turp. Liçi. Bak kral meyvesi burada. Tayvanlıları. Güneydoğu Asya'ya falan Tayvan'a giderseniz bundan avuç avuç yiyin. Farklı bir şey buldum. Tapiokalı nata de fruit app. Bir daha önce görmedim. Bu alınabilir mi? Alınabilir. 8 dolar. Bak işte açay. Benim olmazsa olmazlarım. Markaya bayılıyorum. Şunlardan 2 tane alacağım. Bu açayı var ya arkadaşlar. Özellikle şu juice olanlar. Yani vücut fonksiyonları öyle bir değişiyor ki bu 2 litreye yakın herhalde. 1198 yen. Bundan 2 tane alacağım. Daha önceki videolarımda da bunun yararlarından bahsettim. Gel bakayım gel. 10 günde 15 günde var ya vücut fonksiyonum inanılmaz değişecek. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hokkaido ice cream var burada. 1268 yen. Karides. Şuradan bir karides alalım. 2800. Karidese de zam gelmiş ya. Bak istisnasız söylüyorum. Neredeyse her ürüne böyle 1-2 dolar zam gelmiş. En büyük bir şey bu Japonya için. Eşim bir takoyaki hastası da 64'lü. Sabah kahvaltıda bile bazen arada böyle takoyaki atıştırdığını gördüm ya. Dedim ne yapıyorsun sen? 1 kilo pork patates. Vay maşallah. 18 tane var. 30 dolar. Bonus kemiksiz 2 kilo tavuk ayağı 10 dolar.
1198 yen bu çıtır çıtır. Bak bu da iyi olabilir. Tane alalım gel. Japonların Costco'ya gelince olmazsa olmazı tuvalet kağıtları. Hemen öndeki abla koşa koşa aldı. Hadi getir koy hadi. Geldi. İstisnasız her gelen şu 30'lu tuvalet kağıdından alıyor. Güzel de enteresan şekilde güzel de. Tuvalet kağıdı işte. 2398 yen. Granolaları çok seviyorum. Çikolatalı, çilekli olan. Bisikletle Japonya turunda çantamda olan granolalardan da arkadaşlar. Baştan sona Japonya'yı gezerken böyle tık avuç avuç atıp yiyordum. 12 dolar. Bunu alalım. Kandırmaca da yok yani. Hani bazılarında vardır ya şuraya kadar ama yok bu buraya kadarmış zaten. Kandırmaca yok yani şuraya kadarsa şuraya. Ben sandım burası da dolu değilmiş. Ama bak bu 40 land nasıl işini giriyor. Bak maple şurup. Bak maple aslında biraz Kanada'ya Japonya'ya özgü bir şey maple'lar. Ama adamlar bak Japonya'yı uyarlamış. Bu Kanada'da da vardır illa da. Japonya işi. Burada çok popüler olan şeyi Japon'a uyarlayınca gidiyorlar. Enteresan bir şey göstereceğim. Şu 2 kilo Avustralya şeyini aldık bir sene önce. Galiba en son toz şeker 3 sene önce falan içmişimdir. Tuzu ne zaman tükettiğimi bilmiyorum. Tuzlu bir şey de yok. Bak Japonya'ya geldikten sonra ben çok yürüyorum rehberlikten dolayı. Çok kilo almıyor insanlar. Hamur işi şeyler yok. Tuz yok. Böyle şekerli şeyler var ama şeker oranları az. Bayılıyorum ya. Bir de şu manukalar var. Bunu da 3 sene önce aldık. Hala var. İlginç gelecek ama hala duruyor. Şu limonataların hastasıyım da dur bakayım götürebileceğiz mi? Ben bunu aldım. Bunu çok seviyorum ya. Yediklerimin birçoğunu da eşim de yiyor. Alışveriş videolarında bazen mesajlar geliyor. Cem hep kendine göre alıyorsun diyor da birçoğuna da eşim de eşlik ediyor. エビのエシャンティン Karides eşantiyonu gördüm hemen yiyeceğim dedi. Rooibos çayını bir senedir eşim içiyor. Bir örnek yapayım size. Rooibos çayı 1498 yen. İnsanlar bunun sırasına girdi de karidesli hamurlu bir şey. Ne kadar popülermiş ya. Bibigolar Kore'de de çok yemiştim. Kore'yi baştan sona bisikletle gezdiğim videoları izleyebilirsiniz. Karidesli mantı. İçerisinde yeşillik var ama. Dur, yiyorum bir saniye. Ya karides genel olarak güzel de bu yağlı. Hamur işi karides. 2348. 2000ユッツセットよ Fiyatını söyleyemediğin şey satın alıyorsun. Acil durum yemeklerimizden bir tane. Bunlar da bu ton balıkları da tunalar da güzel oluyordur gereciğim. 1738 yen 12 tane. Bibigo hastası, Kore hastası. Şunu da bir koyayım da. Şöyle. Bir tane de bundan alalım. 1200. 1200 acil durum yemeklerimizden. Abi ne garip şeyler geliyor böyle. Harfet bunları hangi Japon alıyor ya? Evde Japonlar şunları yerken görmek istiyorum. Hala zeytin bulamadık. Bak avokado, şu domates, eşantiyon. エシャンティンエシャンティントマト Zeytinyağlı domates. Hmm. オリーブオイルのエシャンティンで 0 lirayla Türkiye'ye gittim. Allah bir gittim geldim. Bunu tabete yok. Hayko tabete. Eşantiyon yok. Hayko tabete. çok güzel エシャンティン Masturt ucuzmuş ha. 2 dolar. Japonlar tüketmiyor. Bir zeytin bir ben alıyorum senede 2 kere. Wasabi'den sonra ikinci favorim karashi. Japon hardalı. Salatalara, yemeklere çok atıyorum. Ete, tavuğa, her şeyin yanında şu karashiler. Bir yerde buluyorsanız yiyin. Vücuda çok yararı var. Ha bir de wasabi. Ama buna dikkat edin. Orijinal olanın yaban turpuyla karıştırılmamış versiyonunu alın. Kanseri önleyici madde vardır burada bak. Çok enteresan. Seneler oldu. Bir de şundan bir alayım da artık. Sinek kaydı tıraş. Şöyle bir şey. Bunun fiyatı da 35 dolara geliyor. Bu da 40 dolara geliyor. 17 dolar. 1 kilo kuru yemiş. Şimdi ben neredeyse 1,5 kiloluk cevizden bir alalım abi biz. Ceviz önemli. 17 dolara da 1,5 kiloluk bir karışık tuzlu ortalama 3 aylık kuru yemişim tamamlandı. Kuru yemişlerde şöyle bir şey var. Kavrulmamışsa çok iyiler. Besin değerlerini kaybetmiyor. O yüzden ben şu kavrulmamış olanın ne oldu? Göklerden bir şey geldi. 家のシこれやャンプーがこれだったトライしてみよう家の Nasıl シャン ilk プー katta yok. 家のシャンプーがこれだったんだ Ne oluyor? Mahalleyi herhalde yıkayacağız. Tamam. Neyse çok gösterme dedik kendi şampuanıma. Klasik Japon utanıyor. Bir sene yıkanırım herhalde bununla. Bir de kavrulmamış wasabi aldım. わさびとかあった Ay wasabi değil ya. Kafamı karıştı. Arkadaş bu kadar büyük şey alınca kafam karıştı. Alışık değilim Japonya'da büyük şeylere. Tamam bak abi içinde kaju, badem, pistachio, macadamia, Brezilyan nuts. Bu Brezilyan nuts galiba iyiydi. Bir hoca söylemişti bana diye hatırlıyorum. Besin değerleri çok yüksek. Öyle bir şey hatırlıyorum. Bunu da alalım ya. 15 dolar. Dünya Kupası var ya böyle figürler çıkmış. İtalya Dünya Kupası'nda yok. İtalya Donnarumma var, Mbappe var, Messi var, Musiala, Harry Kane var burada. Et yerimize geldik. Saf et, löp et. 1869 gram 20 dolar. Şundan genelde 2 tane alıyoruz. Bize 2 ay yetiyor ya. Ufak ufak yapıyoruz. Bir de şundan alalım. Gözüme hoş geldi.
Diğerleri domuz. Domuz olanlar biraz daha uygun. Yani yarı yarıya uygun ama löpet her zaman löpettir yani. Bir de Japonlar gelip geçerken sürekli birbirlerinin sepetine bakıyor ya. Kim ne almış herkes birbirine bakıyor. Apple Pie. Apple Pie dayanamadım yedim bir tane vallahi güzel. Yani burası da 1 kilo etin yaklaşık 20-25 dolar olduğu yerlerden. Wagyu'lar. Ne kadarmış? 618 gram Wagyu 3000 yen. Vay maşallah. Aa bak helal de var. Bunu ilk kez gördüm. Bunu yeni koymuşlar galiba. Ana helal Wagyu. Ay, bunu ilk kez gördüm. 1286 gram helal Wagyu 9876 yani. Japan Islamic Trust. Biraz fazla yağlı. Japonlar dil de seviyor arkadaşlar. Hayvan dili. Yarım kilo dil 20-25 dolarlardan başlıyor. Tungu beef. Vay anasını. 1 kilosu 35-40 dolar. Nasıl bir dil böyle ya? Kalbi diyor. Kalbiler genel olarak kaburga diye geçiyor. Orta üst kalitedeymiş Amerika'da. 1 kilo 5-16 dolar arasındaymış. Şu an güzel mermerleşmiş ya. Biraz yağlıdır ama. İşte yakiniku da kullanıyorlar. Hadi al bakalım. Hanemize hayırlı uğurlu olsun. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı. Tamam hadi. Ellerim kan oldu. Bir de kaburga aldık. 1 kilo. 1 kilo kaburga. 16 dolar. Somon da alacağız. Doğru. Avustralya'dan gelme dana eti. Kuşbaşı. 1 kilosu 3132 yen. 25 dolar. Yağsız ama bu bak. Bunu evde yapamayız biz ya. Küçük Japon evlerinde bunu yapmak çok zahmetli. İşte böyle de bir dert var. Güveç olaydı güveçte iyi gider. Fırında pişmiş tavuklar 600 yen civarı. Bak 900'e çıkmış. Bakalım başbakanı kadın seçtiler ne olacak? Sushi partisi yapalım dedi. 3980 yen. Hanımcıyız. Havyarlar var, somonlar, karidesler. Ben bunları yiyeceğim. Eşim de bunları yiyecek. Böyle. 25 dolar bu kadar parça. Uygun. Türkiye'ye göre uygun. Bu abla sürekli konuşuyor. 1 saattir konuşuyor bu abla. Konnichiwa. Yeni Zelanda kivisi. Biraz şekersiz, enteresan. Bizim Antarktika somonlarımız burada. Bu sefer bundan 2 tane alalım diyoruz. Bunu seviyoruz. Bir tane bundan alalım. Antarktika'dan gelen somonu da alamıyorsam bu dünyada niye yaşıyorum? Dur dayı. Anda buldum. Bak. 2180 gramlık somon. 4,5 kilo somon aldık Japonya'da, Tokyo'da. 60 dolar. 60 dolara 4,5 kilo Antarktika'dan gelen somonu aldık. Temiz olanları alıyorlar şu şekilde. Mesela bunlar bir tık daha 6-7 dolar daha pahalı ama eşim bunların şeyini seviyor. Şu dışını, şu kısmını da yiyor. O yüzden bunu tercih ediyoruz. En lezzetlerini genelde Japonlara veriyoruz diyor. Bence iyi bitirdik. Ne diyor? Biz kamera kapalıyken şey dedik. Ben dedim bugün çok bir şey almayacağım ama bu çok bir şey almamış hali. Daha bak zeytinleri bulamadık, salçaları bulamadık. Ette de bakma ben ette bir 3-4 kilo et eksik aldım. 85.000 yen. Eşim 110.000 yen dedi. Ben de 85.000 yen dedim. Bakalım hangimiz yakına gelecek, tutturacak. Harbiden ha. Bir 100.000 yeni bulacak o zaman. Sen haklısın. Dün büyük bir deprem oldu burada. Böyle ev nasıl sallanıyor? Deli gibi sallanıyor ev. Ben böyle ışığı açtım. Karanlıkta edit yapıyordum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Depremde bile. Haddinden fazla sallandı. Bizim olduğumuz yere yakındı. Ben dedim herhalde bir 6 şiddetinde var. Eşim de böyle yorgundu böyle. Böyle uzanmıştı. Bir gözü kapalı. Dedim herhalde 6 oldu. 4'tür. 4'tür dedi. Böyle döndü tekrardan böyle rahat. Sonradan baktım 10 dakika sonra. Harbiden de 4. Ben dedim nasıl bildin? Böyle bir döndü. Abi, oturduğu yerden böyle 4'ü hemen hissetti. Alışık. 4'te biz öyle sallanıyorsak Tokyo depremi 8-9'da Allah korusun bizim ev çıkacak Hokkaido'ya doğru yürüyecek. Korkmuyor abi. Japonlar korkmuyor depremde enteresan şekilde. Ben hala elim ayağım birbirine giriyor ama alışıklar abi. İlkokulda verilen önem. Ondan sonra geliriz. 101.774 yen. Bu seneki belki de son Costco maceramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bir Japon'un standart en başta söylemiştim. Japonya'da, Tokyo'da yaşayan birinin bir aylık en standart temel maaşlarından bir tanesi 200.000 yen. Yarısına böyle bir alışveriş yapıyorsun. Genelde diğer yarısı elektrik, su, doğalgaz harcamalara gidiyor. Sen aldığını alabiliyor, yediğini yiyebiliyor. Paranın hala bir gücü var. Ne kadar fiyatlar burada 2 katına da çıkmış olsa. Evet, belki de kaderimiz bu. Nereye gitsek yine de güzel. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Farklı ülkelerden videolarımız da gelecek. Gezmediğim ülkelere de gideceğim. Bu yaz hareketli olacak. Güzel anlaşmalarımız, işbirliklerimiz derken Cem Cook kanalı büyüyor. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hype verin. Biz kaçtık. Görüşürüz. Abone olun. Bunu yapmayı çok seviyorum da.